Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır, çok mutlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun, şükürler olsun diyorum. Ve ben bir oylama yapmıştım Instagram'da. Dediler ki Melek Hanım çok güzel yapıyorsunuz. Şu eril dişiyi bir hesaplaştırın. Bak kapışma da değil. Hesaplaşalım biz. Biz ayrıldık gittik. Ya da aramızda sorunlar, problemler var. Diyemediğim her şey içimde kaldı. Bir hesabımızı dökelim de eteğimizdeki taşları herkes döksün dediniz. Ben de kabul ettim ve şimdi de başlayacağız, bakacağız. Fakat ondan önce size bir ufacık bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi güzellerim, şu hemen hemen birkaç aydır sürekli danışmanlıklarımda şeyi duyuyorum. Melek Hanım işte bir senedir birlikteyiz, 2 senedir birlikteyiz ama bir türlü bir ciddi yola giremiyoruz. Yani ciddi yolda ilerleyemiyoruz. Her zaman sorunlar oluyor ve karşı taraf benim sorumluluğumu almıyor diyor. Şimdi bu karşı tarafı erkek kadın diye yansı etmiyorum. Yanlış da anlaşılmasın. Fakat burada sadece şunu söylüyorum. Ebe kardeşim, yani burada ben senelerdir dilimde tüyler bitti. Anlatıyorum sürekli. Şimdi herkes çıkıp anlatıyor da ben ta seneler önce başladım bunları anlatmaya. Diyorum bak, bir yıl en fazla. Bir yıl içerisinde birisi bir şey yapmıyorsa yapmıyordur. Kop kaç geç git. Kalma o ilişkide. Gerçekten seni seviyorsa, seninle bir birliktelik istiyorsa zaten yaparak gelir. Anladın mı? Ama sen yok bir daha bir şans vereyim. Bir kaybetme korkuları, bir böyle bir bağımlılıklar, bir sanki başkasını bulamayacağım böyle kafaları, tamam mı? Ya kardeşim, Allah sana belki daha iyisini verecek. Ne biliyorsun yani? Niye seni tatmin etmeyen, niye seni zorlayan, niye seni sürekli aşağı çeken bir ilişki içerisinde duruyorsun ki? Durma ya, durma, kop geç git ya. Ama öyle bir bağımlılık yapıyorsunuz ki oldu, olacak, geldi, gelecek, alacak, yapacak diye. Ulan adam döndürüyor sizi veya kadın döndürüyor sizi. Ama daha da siz ısrar ve ısrarla bağımlılık noktasında bak devam ederseniz daha çok şeyler kaybediyorsunuz. Bak bana geliyorlar, psikolojileri gitmiş. Kendilerine olan özgüveni gitmiş. Aileleriyle sıkıntılar içerisinde, çocuklarıyla sıkıntılar içerisinde, maddi zararlar almış kişiler var. Tamam mı? Sen bu kadar zarar veren bir kişiyi daha hayatına dahil ediyorsan o zaman o senin psikolojinin bozuk olduğuna ben artık kanaat getiririm yani. Çünkü insan, hadi diyelim aşk, duygu, sevgi diyorsun da aşk, duygu, sevgi bu değil. Aşk, duygu, sevgi birbirine güvenerek, birbirini tamamlayarak olacak şeyler. Sizlerin yaşadıkları, bazılarınızdan bahsediyorum, genel olarak konuşmayayım. Şimdi bana soranları burada anlatıyorum. Siz bir şey içerisinde sınandığınızın bile farkında olmadan öyle büyük bir sınavlara, boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz ki ve onun altında da eziliyorsunuz. Ve ezildikten sonra da öyle oldu, böyle oldu. Kapı kapı gezenleri biliyorum ben. Ona baktırayım, buna baktırayım. O büyüyü yaptırayım, o bilmem neyi yaptırayım, onu yaptırayım, bunu yaptırayım. Vallahi gerçekten bak, gerçek söylüyorum size. Tamam mı? Öyle deli paralar harcayan kişileri biliyorum ki ve tekrardan bana gelip de ya Melek Hanım siz bana demiştiniz ama ben dinlemedim. Ona gittim, buna gittim, onu yaptım, bunu yaptım, elde var gene sıfır diyenleri de biliyorum. Onun için her zaman diyorum ki bir ilişkide, tamam mı, denge olmazsa, saygı olmazsa, çıkar ilişkisi olursa hiçbir yere varılmaz. İlişki dediğin düzgün yaşanır arkadaş yani. İki kişi yaşar bir ilişkiyi. Sizin ilişkilerde, tamam mı, bakıyorum ben özellikle böyle sorunlu ilişkilerde o karışıyor, bu karışıyor, o karışıyor, bu karışıyor. Olmaz ki. Olmaz yani. Sen ilişkiyi tek başına karşı tarafla yaşayacaksın. Başkalarını dahil edersen ilişkinin içine hiçbir yol alamazsınız ve daima sıkıntılar yaşarsınız. Ve kendi düşüncelerinizle, kendi hislerinizi armağanlayarak ilerleyeceksiniz. Yani ne oluyor burada? İşte
Bekliyorum ben. Neyi bekliyorsun canım benim diyorum. Yani burada neyi bekliyorsun sen? Yani bir tren gelecek seni alacak gidecek mi? Veya bir ışık mı bekliyorsun? Evrenden sana şimşek mi gelecek kafana? Yani daha artık ne düşecek? Göktaşı mı gelecek diye bekliyorum. Onu da anlamış değilim. Bekliyorum. Adam bunu bekletiyor. Bekletiyor. Allah bekletiyor. Tamam mı? Ben dedikçe git hayatına yoluna bak. O diyor ki yok daha ben bekleyeceğim. Seviyorum yapacak. Ben 6, 7, 8, 12 sene, 20 sene bekleyenleri biliyorum. Hiçbir şekilde adam da hiçbir şey yapmıyor. Artık bir uyanalım ya. Masallardan bir uyanın ya. Ne olursunuz ya. Doğru söyleyen 9 köyden kovuyorlar ama ben gene de doğruları söylemeye devam edeceğim. Nereden kovarlarsa kovsunlar. Evet, bakalım şimdi geçelim. Şimdi bu taraf eriller, bu tarafta dişiller. Tamam bir kapışın ya, bir kavga edin ya, bir edin yani. Bir öyle bir enerji var yani. Bir kavga edin, bir öfke enerjisi alıyorum da. Diyor ki seni diyor anlayamıyorum diyor eril. Anlayamıyorum ben seni diyor. Biz seninle zaten iletişimle tamam mı? Biz konuşarak anlaşamadık seninle diyor. Ben dedim diyor Anya sen dedin Konya diyor. Tamam mı? Sen de diyorsun ki tamam mı? Ben çok çevreden etkilendim diyor dişil olan. Çok onun bunun lafına baktım diyor. Gaza geldim diyor. Kendi düşüncelerimle irademle de hareket etmedim diyor. Eril diyor ki beni bekle diyeceğim ama diyor. Kendime güvenemiyorum diyor. Dişil de diyor ki gerçekten diyor bizim diyor iletişimimizde diyor sıkıntılar vardı diyor. Evet haklısın diyor. Ve diyor ki bir daha deneyelim mi desem ne dersin diyor dişile. Dişil de diyor ki cesaretim yok arkadaş diyor. Yok yani. Benim diyor bir daha denemeye cesaretim şu anda yok diyor. Bazen gel gitler yaşıyorum, üzülüyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ben sana gerçekten çok aşıktım diyor. Seviyorum da diyor. Ama diyor şu anda cesaretim yok. Çok kırıldım, çok incildim diyor. Gerçekten dişillerde de bazılarında kim ne enerjim tutuyorsa çok kırılmış, çok incilmiş. Şimdi size bir haber gelecek tamam mı? Bak 3 aydır iletişiminiz yoksa öncelikle söyleyeyim veya 9 aydır. Şimdi bu kişi kürkçü dükkanına bir dönüşü sağlayacak diyor. Siz bundan bir haber alacaksınız diyor. Tamam mı? Bir seninle görüşmek, buluşmak isteyecek diyor. Arada mesafeler de olabilir. Bu kişi sizin olduğunuz şehire de gelebilir. Veya da diyor size diyor bir telefon, bir mesaj gelebilir. Öncelikle onu söyleyeyim erillerden. Şimdi dişiller diyor ki bak diyor. Sessizim diyor. İzliyorum diyor, gözlemliyorum diyor, bekliyorum diyor. Neyle sınandığımı ben iyi biliyorum diyor dişil. Ama diyor yeni bir ilişkiye de başladım, başlayacağım. Bazıları da başlamış da olabilir. Ve ben diyor yeni ilişkide diyor huzur buldum diyor aslında diyor. Geçmişteki diyor beni diyor ne kadar yorduğunu anladım ben diyor. Ve bu yorgunluğumu da diyor tamam mı bana diyor doğruyu bana diyor işte diyor eee, sessizliği böyle huzuru veren diyor bu ilişkim oldu diyor. Ben diyor yeni başlangıçlar içerisindeyim diyor ve bu yeni başlangıçlar da bana diyor o kadar iyi geliyor ki o kadar iyi geliyor fakat gene de diyor bir güven problemim var güvenemiyorum diyor. Eril diyor ki evet diyor sana çok sıkıntılar yaşattım. Biliyorum diyor kafan karışık diyor ama ben bazı diyor şeylerden pişmanım diyor. Yani yapamadıklarımdan pişmanlıklar var. Sana karşı hislerimi söyleyemedim. Sana karşı yaptığım hataları da biliyorum diyor. Allah beni bildiği gibi yapsın diyor. Ama diyor ne yazık ki bu böyle diyor. Dişil diyor ki bak diyor. Ben diyor evrenle diyor iletişim halindeyim diyor. Şimdi kiminizin de hisleri, sezgileri gerçekten çok kuvvetli veya diyor bir eğitimler almışsınızdır diyor. Ve diyor siz ruh eşinizi veya ikiz ruh alevinizi diyor kendinize çekmeye uğraşıyorsunuz. Ve bolluk bereketin içinde diyor bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi dişillerin çoğu da diyor şükür enerjisinde diyor. Şükür enerjisi nedir? Mesela ben her sabah kalktığımda 21 kere şükür enerjisi çalışırım. Akşam yatarken de. Şimdi bunu yapanlar da var tamam mı? Ama bu tabii ki sayı yani kendi sayına uğurlu sayını bularak yaparsan daha etkili oluyor. Kendi hangi sayı senin için iyi olduğunu onu hesaplayarak yaptığın zaman daha iyi oluyor. Ama burada bana denilen siz diyor
bazı ilişkilerden kopamamanızın temel nedeni diyor. Aslında sizi hayatınızda mutlu eden yeni bir ilişkiniz olabilir veya evli de olabilir dişiller, ama bu tarafta diyor, tamam mı? İkiz ruh hali bir ruh eşliliği varsa bunlarla diyor hissediyorsunuz, bağınızı kesemiyorsunuz. Bu bağınızı kesememe durumları da diyor sizi diyor sıkıntıya koyuyor diyor. Siz bunlarla geçmiş ruhlar aleminden tanıştığınız için kopamıyorsunuz. Yani hissediyorsunuz. O hissetmek bile sizi rahatsız ediyor. Peki eril diyor ki ben deliyim arkadaş diyor. Benim psikolojik sorunum var. Bana dokunma diyor. Yani benim diyor kafa diyor 10 numara diyor. Tamam mı? Ben diyor zaten diyor her şey bende diyor. Bütün diyor, tamam mı? Bütün diyor şeyler bende yani. Alkol var, sigara var, o var, bu var. Her şey bende. Ama diyor ben sana karşı olan tutkumu hiçbir zaman kaybetmedim ve sana karşı olan tutkum hep devam ediyor diyor. Hep devam ediyor diyor. Ve bak şimdi diyor ki dişiller, şöyle bir şey varsa diyor kendime yaptıracağım diyor. Şöyle bir büyü varsa diyor, tamam mı? Özlememek için, düşünmemek için ve sevmemek için diyor. Çünkü diyor özlüyorum diyor. Arıyorum seni diyor. Seninle yaşadıklarımı diyor ne kadar sana kızsam, öfkelensem de arka plana bırakamıyorum diyor. Tamam mı? Ben sana küstüm diyor. Özellikle de bakın arada yapılan negatif enerjiler var. Eriller, eril enerjiler üstünüze çok oynanıyor. Buradan söyleyeyim size. Haberiniz yok ya. Bu erillerin de var ya bir şeyden haberi yok ha. Gerçekten hiçbir şeyden yok. Düz mantık zaten. Eriller düz mantık gidiyor yani. Kadınlar dişiller gibi kurnaz çakal değil. Aslında dişiller çok kurnaz çakal burada. Tamam mı? Oynanıyor yani. Şimdi bir yolculuğa gideceksiniz. Size bir yolculuk var diyor dişillere. Bu gideceğiniz yolculuk aslında size çok iyi gelecek diyor. Veya yeni başladığınız kişiyle de bir tatil planı yapabilirsiniz diyor. Yeni bir yola çıkabilirsiniz. Yeni bir hayat kurmaya niyet edebilirsiniz. Ama bu size çok iyi gelecek mi? Evet diyor. Kendinizi güçlendireceksiniz. Kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir zaman kavramına gireceksiniz diyor. Ve eriller diyor ki aslında ben özgür kalmam gerekiyor. Bağımsız olmam gerekiyor. Ben özgürlüğümü de seviyorum diyor. Hataysa hata arkadaş diyor. Yaptığım hataları da biliyorum ve yaptığım hatalardan da ders çıkartıyorum. Kime ne ya diyor. Kime ne diyor. Şimdi dişiler diyor ki kafamda bir sürü soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine diyor yaşamak da bana yük geliyor diyor ve kararsızım diyor. Ben diyor bu kararsızlık içerisinde diyor, tamam mı? Kendime zarar veriyorum diyor. Niye kendime zarar veriyorum? Ora mı bura mı? Yeni mi eski mi? İşte o mu bu mu diye diyor. Kafamda bir sürü soru işaretleri var. Bu soru işaretleriyle gece uykusuzluklar yaşıyorum diyor. Kendime diyor böyle diyor yorgun hissediyorum diyor. Hiç iyi değilim diyor. Eriller diyor ki bak diyor ben zaten evliyim diyor şimdi bazısı için. Evliyim diyor ve benim sorumluluğum var diyor. Ve ben senin sorumluluğunu nasıl alabilirim ki diyor. Bu kadar yapabiliyorum diyor. Niye bu kadarını kabul etmedin ki sanki diyor. Niye kabul etmedin diyor. Ve dişiller diyor ki bak ben senden ayrıldım diyor arkadaş. Ayrıldım. Sen daha yoksun diyor. Halo. Diziman. Bir daha gelme diyor. Tamam mı? Ben diyor senden ayrıldım diyor. Sorumluluk alamadıysan ben de senden gittim kardeşim diyor. Gittim diyor. Evet diyor. Ben sana hak ettiğini vermedim diyor. Haklısın diyor. Ben de şimdi bunun ızdırabını kalbimde çekiyorum diyor. Ama diyor sen benim için her zaman ve her zaman başımın tacı olacaksın. Sen benim için kraliçesin ve ben sırf sana aşık oldum diyor. Dişiller de diyor ki valla ben işime gücüme bakıyorum ve bu aralarda var ya diyor artık diyor kusacağım yani. Bana gelen teklifleri de bazıları kabul etmiyor. İlk önce benim işim, gücüm, kendi yaşantım, kendimi iyileştirmekle uğraşıyorum diyor. Ondan sonra yeni başlangıçlar yapacağım diyor. En iyisini istiyorum. Ne istediğimi de biliyorum diyor. Ha ben de seni unutamam diyor ama diyor bir seçim yapmam gerekiyordu. Bu da kendi hayatım için ve kendi yaşantım için böyle daha iyisi olması için bunu yapmam gerekiyordu diyor. Evet bakalım şimdi devam ediyoruz. Diyor ki ben iki yüzlü bir insanım diyor. Ne güzel bak kendini bilmek kadar güzel bir şey yok yani.
Ben sana sadece bir yüzümü gösterdim, bir yüzümü de sakladım diyor. Anlatabiliyor mu diyor. Yani ben böyle bir karakterde bir insanım diyor. Özür dilerim diyor senden diyor ama diyor. Gerçekten bu böyleydi diyor. Ben diyor artık diyor yalnız, yani kalitesiz bir ilişkiyi diyor yalnız kalmaya tercih ediyorum artık diyor. Kalitesiz bir ilişkiyi diyor. Wow, dişine gel. Kalitesiz bir ilişkiyi diyor yalnız kalmaya tercih ediyorum. En azından kafam rahat ya. En azından diyor kafam rahat yani diyor. Kafam rahat benim diyor. Ve diyor ki bak, geçmişini bırakamadığın sürece diyor bana ne adım atabiliyorsun ne beni tamamlayabiliyorsun diyor. Ve diyor ben kendi hayatımı da karıştırıyorum, çözemiyorum ve senin hayatına da dahil olamıyorum diyor dişil. Onun için diyor ben diyor şunu bekliyorum diyor. Sen eğer ki diyor gerçekten diyor beni sevseydin bunu yapardın. Ama sen diyor beni sevmiyorsun ki bunu yapamıyorsun diyor. Tamam mı? Burada sadece dişilin dediği şu. Eğer ki diyor ben gerçekten bilsem, inansam senin bir şeyleri çözeceğini, ben seninle savaşırdım. Senin yanında dururdum. Sana destek olurdum. Ki gerektiği kadar da oldum. Ama sen bunu görmedin diyor. Görmedin diyor. Ve Eril diyor ki ben boşanacağım diyor. Sen ister ol hayatımda olma diyor. Şimdi hayatında bu noktaya gelmiş eriller var. Ve bu diyor 3. ayın 26'sında olacak diyor. Ve ben sana adaletsizlik, haksızlık ettiysem de diyor Allah benim cezamı versin yani diyor. Tamam mı? Dediği bu. Ve diyor ki ben sana çok aşığım diyor. Ben bu diyor benim diyor kendi kişisel mahkemelerim de var diyor. Benim diyor ben sorunlu bir insanım diyor. Kimle enerjim tutuyorsa. Veya boşanma davası. Bunları bir atlatayım diyor. Ben seninle tekrar yeniden adım atıp tekrar diyor aşkımıza sahip çıkmaya niyet ediyorum diyor. Peki aldık kabul ettik inşallah. Ama diyor ki bak dişil de diyor ki kimse diyor senin bana verdiğin değeri diyor veremez diyor. Onu biliyorum diyor. Ama diyor bu değer diyor benim canımı acıtıyor diyor. Ve ben diyor kendimi diyor artık öyle bir şeyin içine kapattım ki kendime değer vermemeye başladım diyor. Kendimle diyor kendime olan özgüvenim gitti diyor senin yüzünden diyor. Çünkü sen beni diyor o kadar güzel sevdiğin, o kadar güzel değer verdin ki diyor. Ben diyor şimdi boşluğa düştüm diyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Kafam karışık diyor. Diyor ki benim düşmanım çok. Eriller. Benim düşmanım çok diyor. Ve ben diyor senden uzak duruyorsam bunun bazı sebepleri var diyor. Ve ben sana senin istediğin gibi diyor adım atmak için uzak duruyorum diyor. Önce kendi alanımdaki bana zarar verecek kişileri temizliyorum diyor. Bak burası önemli nokta. Ondan sonra diyor sana diyor senin hayatınla diyor gelip diyor seni toparlayacağım diyor. Çünkü diyor ben sana aşığım diyor. Yani ben senden başka kimseyle yapamayacağımı biliyorum diyor. Dönüyorum dolaşıyorum. Bütün kapılar sana çıkıyor diyor. Sen zannetmiyor musun ki ben diyor başkalarını tanımadım, konuşmadım, denemedim. Olmuyor diyor. Senden başka kimseyle olmuyor. Çünkü seninle o yaşadıklarımız, o enerji, o diyor bir arada olmamız, gülmemiz, eğlenmemiz diyor. Ben o diyor o noktaları, o detayları kimsede yakalayamıyorum diyor. Ve benim seninle olan ten uyumum diyor kimseyle yok diyor. Onun için diyor seninle diyor olan bu ilişkimizi bir sınav diyor. Yani biz bir sınav içerisinde olduğumuzu hissediyorum ben diyor. Ve bu sınavın da diyor tamamlanması benim elimde diyor. Çıkışı da benim elimde diyor. Sadece senden istediğim diyor biraz daha sabır edip biraz daha bana şans vermek, biraz daha bana inanıp güvenmek diyor. Ve dişil de diyor ki Allah ben diyor o kadar çok dayandım ki diyor. O kadar çok dayandım. Bir kahvenin bile 40 yıl hatırı vardır diye dayandım diyor. Ama diyor daha ne kadar bekleyebilirim ki? Ne kadar durabilirim diyor. Ben de artık diyor bak zaman geçiyor, vakit geçiyor diyor, günler geçiyor diyor. Ben yalnızım diyor. Sen kendi hayatını yaşarken diyor tamam ben de kendi hayatımdayım ama diyor sürekli diyor tamam mı kafamda sorular diyor. Ve diyor bazen şey diyorum diyor hani artık
Tamam, bırakıyorum, gidiyorum, istemiyorum. Budur diyorum diyor ama dönüyorum gene aynı noktaya geliyorum. Peki söyle bakalım bana diyor dişil. Bu ne diyor? Ben niye seni hissediyorum ya diyor. Ben niye sürekli seninle aynı noktada buluşuyorum diyor. Günde 20 kere aklıma geliyorsun. Niye geliyorsun diyor. Niye geliyorsun ya diyor. Herkes yoluna işine baksın diyor. Yani neden diyor. Neden diye sorguluyor dişil burada. Ve dişil biraz daha kendini toparlayıp kendi hayatında yapması gerektikleri var deniliyor burada bana. Biraz daha diyor kendi hayatına odaklanması gerekiyor ve kendi bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor diyor. Eriller içinde de diyor ki yaptığı hataların farkında. Sorumluluk alması gerekiyor. Bu hayata gelme sebebi bunun sorumluluklarının almak. Tamam mı? Bir sınav içerisinde. Çünkü kendinden başka kimseyi düşünmeyen ve sorumluluk sahibi olmayan bir eril var burada. Sadece zevki, keyfi, işte kendi hayatını ön plana atmış. Ama burada neyi öğretiyor bu ona? Sorumluluk almayı diyor. Peki aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim ve bakalım devam edelim. Ne anlatacak bunlar birbirlerine diyelim. Şimdi bakalım eril ne söylüyormuş dişile. Diyor ki sen benim ruh eşimsin kızım. Kes sesini diyor. Ruh eşimsin o kadar ha diyor. Ben sana söylüyorum. Sen benim ruh eşimsin çünkü ben sürekli diyor seninle bağlantıdayım diyor. Dişil de diyor ki sezgilerimle, duygularımla hareket etmeyeceğim diyor. Yanlış yapıyorum diyor. Artık mantığımla düşüneceğim diyor. Diyor ki ben diyor benim geçmişimle alakalı diyor. Beni sorgulama, yaptığım işlerimle alakalı sorgulama diyor. Ben diyor zaten diyor çok sıkıntılar içerisindeyim diyor. Bir şeyleri bırakma peşindeyim diyor. Ve diyor ki acı tatlı olan geçmişimi bırakacağım artık diyor. Karar aldım diyor. Ve diyor ki bak dişil kadersel bir yol olduğuna inanıyorum diyor. Ki bazılarınız gerçekten kadersel. Bu kadar sıkıntı yaşadıktan sonra inşallah her şeyin hayırlısı olur diyor. Ve diyor ki ben diyor hile urda sevmem diyor. Ben diyor neyse tak tak söyleyen bir dişilim diyor. Ve diyor ki eriller içimdeki sevgi o kadar çok büyüyor ki diyor sana olan diyor bir türlü öne geçemiyorum diyor. Bana diyor kimse diyor o olacak bu olacak şu olacak diye üstelemesin diyor. Bu sıralar herkes benim üstüme geliyor diyor ve bunun sıkıntısını yaşıyorum diyor. Eril de diyor ki kimse bana cephe almasın diyor. Herkes bana cephe almış vaziyette diyor. Ve diyor ki çıkmaz bir sokak içerisindeyim diyor. Herkes bana arkasını döndü diyor. Ve diyor ki herkes beni reddediyor. İstediğim hiçbir şey yolunda gitmiyor diyor. Dişil diyor ki vallahi ben kimseye hiçbir şey demiyorum. Tarafsızım sadece izliyorum diyor. Ben diyor kendi huzurumu arıyorum diyor. Gerçekten diyor ruhum yoruldu artık diyor. Gerçekten ruhum yoruldu diyor. Ve diyor ki biraz diyor rahatlamak, genişlemek istiyorum diyor. Biraz kendime zaman ayırmak istiyorum diyor. Zaten işlerle alakalı bir sürü sıkıntılarım var. İyice de diyor işe vurdum kendimi diyor. İşle alakalı diyor çözmem gerekenler var diyor. Bazı konularda evet sabırsızım diyor ama diyor yani nasıl sabır edeyim ki diyor. Yani bir sabır edeyim ama nasıl sabır edeyim diyor. Sabır edemiyorum diyor artık diyor. Sabır edemiyorum diyor. Nasıl bir sabır edeceğim diyor. Ben diyor sabırsızım diyor yani. Peki. Bakalım Eril neymiş. Şimdi Eril diyor ki bak ben seni almazsam gözlerim açık gidecek diyor tamam mı? Ben senin sorumluluğunu da alacağım. Benim diyor burada diyor sınavım var diyor. Ve ben sana istediğin diyor her şeyi de yapacağım diyor tamam mı? Ve bu bir ateş elementi ise bu diyor mahkemeleri var. Ve şu mahkemelerini bir çözsün bakalım. Dişil de diyor ki bak sen güçlü bir adamsın. Nasıl burada arada derede kalıyorsun ya diyor. Bizim ilişkimizde dengeyi bozan taraf sen oldun diyor. Sen benim gitmeme izin verdin. Adam olaydın da gitmeme izin vermeseydin ya diyor. Tamam mı? Elimi kolumu da bağladın diyor. Kendine de aşık ettin diyor. Hiçbir kimseye güvenip de ilerleyemiyorum diyor. Sana karşı olan duygularıma yenik düşüyorum. Oysa ki ben seninle diyor mutlu bir yuvamız olsun.
ve seninle o mutluluğu tatmak çok isterim diyor. Ama artık kararsızım diyor. Güvenle alakalı problemlerim var diyor. Ama gerçekten seni seviyor muyum? Seviyorum diyor. Peki aradaki duygular neymiş? Diyor ki sen benim için diyor imparatoriçesin diyor ve senin bana baktığın gibi hiç kimse bakmaz diyor ve ben tekrardan dengeyi ikimiz için kuracağım diyor ve bak diyor sana sunacaklarımla alakalı plan proje yaptım diyor, nasıl gittiysen öyle bana döneceksin diyor. Aldım, kabul ettiğim, aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi ve yorumları da bekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tschüss.